Bir, Kapalımaraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. İki, kendi toprağımız olduğuna göre Kapalımaraş'taki yetki ve tasarruf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinindir. Rum tarafı ara bölgeye 200'ün üzerinde, daha doğrusu bir kısmı ara bölgede olmak üzere 200'ün üzerinde ağır silah mevzileri yerleştirmiştir. Fakat Birleşmiş Milletler bunları sadece raporlamakla yetinmiştir. Halbuki Pile Yiğitler Yolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile'deki vatandaşları için insani bir ihtiyaçtır. Son dönemde yaşanan olaylar da, Gazze'de yaşanan olaylar da esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adadaki etkin ve fiilin garantisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize teyit etmiştir. Herkese merhaba, ben Ecem Toplar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğindeyiz. Büyükelçi İsmet Korukoğlu'yla bir araya geleceğiz birazdan ve gündemimizde bir hayli yoğun olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasına kadar pek çok başlığı konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğindeyiz. Büyükelçi İsmet Korukoğlu'nun konuğuyuz bugün. Sayın Büyükelçi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun bizi ağırladığınız için. Tabii ki. Çok memnunuz burada olduğumuz için. Teşekkür ederim. Gündem bir hayli yoğun. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Gazze'deki olaylar malumunuz. Bu olayların KKTC'den de takip edildiğini biliyoruz elbette. Doğu Akdeniz'e, bölgeye etkisi ne olacak peki? Bununla ilgili olasılıkları değerlendirmenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Doğu Akdeniz'de sadece bir enerji bölgesi, havzası olarak bakmıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik meselesi olarak da bakıyoruz. Maalesef Rum tarafı 2003 yılından başlayarak Doğu Akdeniz'de tek yanlı tasarruflarda bulunmuştur. 2003 yılında Mısır'la, 2007 yılında Lübnan'la, 2010 yılında da İsrail'le deniz yetki alanlarının sınırlamasına ilişkin anlaşmalar yapmıştır. Bunun yanında ayrıca enerji şirketlerine de tek taraflı belirlemiş olduğu bloklarda enerji araştırma lisansı vermiştir. Biz de benzer şekilde, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte benzer adımlar attık. Gerek şimdiki Cumhurbaşkanımız, gerek önceki Cumhurbaşkanlarımız Doğu Akdeniz'de bir işbirliği olanağını sağlayabilmek için çok yapıcı önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerimiz de hala daha masada durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ayrıca enerji konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dahil olacağı bir konferans, uluslararası bir konferans düzenlenmesine ilişkin önerisi de ayrıca masada durmaktadır. Fakat bunun için Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yapıcı bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Son dönemde yaşanan olaylar da, Gazze'de yaşanan olaylardan esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adadaki etkin ve fiilin garantisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize teyit etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki haklarını ve güvenliğini koruyabilmek için gerekli kararlı adımları bundan sonra da atmaya devam edecektir. Elbette ki dikkat çektiğiniz husus bir hayli önemli. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın anahtarı ne diyerek aslında çok kısa bir cevap beklentisi içindeyim. Bizim açımızdan çok açık, tek taraflı faaliyetlerden Rum tarafının imtina etmesi gerekmektedir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapıcı önerilerine kulak asması, bunları dikkate alması, bunun yanında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi aktörlerin de Rum tarafının bu yapıcı önerilerimize olumlu yaklaşması için Rum tarafını cesaretlendirmesi gerekmektedir. Teşekkür ediyorum efendim. Aslında son dönemde gündemi bir hayli meşgul eden bir konuya geçmek isterim. Pile Yiğitler Yolu ve buna BM barış gücünün engellemeleri söz konusu olmuştu. Sanıyorum bu sorun kısmi olarak aşıldı gibi görünüyor. Ancak son durum ne? Bunu merak ederim. Evet. Bir de bu durum adadaki BM barış gücünün rolünü sorgulanır hale getirdi. Bu duruma değerlendirmenizi rica ederim. Maalesef sadece bu son durumdan ötürü BM'nin adadaki tarafsızlığını sorgulayacağımız tek mesele değil. Şimdi Birleşmiş Milletler barış operasyonlarının temel 3 tane, rehber 3 tane ilkesi vardır. Bunlardan bir tanesi rıza doktrinidir. Yani Birleşmiş Milletler barış operasyonları olduğu yerlerde tüm aktörlerin rızasının alınması gerekmektedir. Maalesef Birleşmiş Milletler adadaki varlığını, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı ve faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden şu ana kadar rıza almamıştır. Adadaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığı ve faaliyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iyi niyetiyle devam etmektedir. Bizim kesinlikle Birleşmiş Milletler'le BM'nin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığı ve operasyonlarının devamlılığı için tarafların kabul edeceği bir yasal zemine ihtiyaç duyulmaktadır ve bu konuda da ısrarcı olacağız. İkinci önemli rehber ilkesi Birleşmiş Milletler barış operasyonlarının tarafsızlık ilkesidir. Maalesef Birleşmiş Milletler adada tarafsız davranamıyorlar. Pile ve Yiğitler yolunda da bunu ayrıca gördük. Rum tarafı ara bölgeye 200'ün üzerinde, daha doğrusu bir kısmı ara bölgede olmak üzere 200'ün üzerinde ağır silah mevzileri yerleştirmiştir. Fakat Birleşmiş Milletler bunları sadece raporlamakla yetinmiştir. Halbuki Pile Yiğitler yolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile'deki vatandaşları için insani bir ihtiyaçtı. Ve buna rağmen kendi topraklarımızda maalesef Birleşmiş Milletler askerleri polisimize ve orada çalışanlara çok sert davranmışlardır. Ve haklısınız, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türk halkı nezdindeki itibarı sarsılmıştır, gölge düşmüştür. Biz Pile Yiğitler yolunu yapmak konusunda kararlıyız. Evet, önemli bazı sorunlar aşılmıştır fakat hala daha gidilecek yol vardır. Biz Birleşmiş Milletler'in bu konuda da önümüzdeki günlerde iyi niyetle davranmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve Türk Devletler Teşkilatı ve teşkilata gözlemci üyeliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oldukça önemli bir gelişme oldu. Hem bu üyelik ve sonrasında teşkilata üye ülkelerle ilişkilerin seyrini de değerlendirmenizi rica edeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na geçen yıl Kasım 2022 yılında anayasal ismiyle gözlemci üyesi olmuştur. O günden itibaren de Türk Devletleri Teşkilatı'yla bağlarını geliştirmek için her şeyi yapmaktadır. Tüm faaliyetlerine katılmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nın bazı faaliyetlerini de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirebilmesi için de girişimlerimiz oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ve üye devletlerinden çok şey kazanabileceğini biliyor. Benzer şekilde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ve üye ülkelerine de somut bazı katkıları olacağına inanıyoruz. Eğitim, yüksek öğrenim bunlardan bir tanesidir. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz 100 binin üzerinde öğrenciyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktadır. Türk Devletleri Teşkilatları üye ülkelerinin de öğrencileri üniversitemizde eğitim almaktadır. Bu konu bizim somut katkı koyabileceğimiz, Türk Devletleri Teşkilatı somut katkı koyabileceğimiz bir alandır. Türk Devletleri Teşkilatı ve üye ülkelerin arasında gönül bağı zaten var. Önemli olan bu gönül bağını biz somut işbirliği alanlarına da nasıl yansıtırız, onun yollarını bulmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temel amacı budur. Teşekkürler. Ve Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açması aslında olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Geniş de yankı bulan bir adım oldu. Bu adımı bir sonraki adım olarak tanıma hamlesi seyreder mi, takip eder mi ve bunun yanı sıra bu adım nasıl yorumlanmalı? Siz bir diplomat olarak bunu nasıl karşıladınız? Pek tabii ki Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ofis açması çok önemli bir aşamadır. Fakat bunun tanınma veya da tanınmaya giden yol olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 10 binin üzerinde vatandaşı bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin burada bulunmasının bir sebebi de temsiliyetinin yanında ve işbirliği imkanlarını, Türkiye Cumhuriyeti'yle işbirliği olanaklarını derinleştirmesinin yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye'de de konsolosluk hizmeti vermektir. Bu bir yükümlülüktür. Dolayısıyla Rusya bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kendi vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermek için bir ofis kuruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siz orada bulundunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok huzurlu bir ülkedir. Çok barışsever bir halkı vardır. Dolayısıyla ve ülkemizde Rus vatandaşlarının yanında başka ülkelerden de insanlar vardır. Orada yaşıyorlar. Çok sayıda İngiliz'i de görmek Çok sayıda İngilizleri vardır. Zaten İngilizlerin de bir ofisi vardır. Onlar da bir konsolosluk hizmeti veren bir yerleri vardır. Benzer şekilde eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi vatandaşlarına hizmet vermek isteyen başka ülkelerde varsa onları memnuniyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ağırlarız. Memnuniyetle diyelim ve yeni Ercan Havalimanı açıldı. Aslında çok da büyük bir seremoniyle açıldı. Bunu gördük. Artık uluslararası adımların, uluslararası uçuşların başlamasına da vesile olabilecek bir adım olarak değerlendirildi. Pek çok engelin kalktığına da vesile olabileceğine söyleyebiliriz. Bu zamana kadar ne kadar yolcu geldi? Bunu merak ediyorum ve diğer yandan da uluslararası uçuşlarla ilgili hayal ne zaman gerçekleşecek?
büyük bir seremoniyle açılmasının sebebi büyük bir seremoniyle açılmasını hak ettiği içindir. Şu an Yeni Ercan Devlet Havaalanı adadaki yolcu kapasitesi açısından en büyük havaalanı durumundadır. Yani Rum tarafındakinden? Tabii ki. Yolcu kapasitesi açısından çok daha büyüktür Rum tarafındakinden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık İdaresi ayrıca adadaki en iyi sivil havacılık idaresidir de. Uluslararası Hava Örgütü'nün de standartlarına uygun sivil havacılık hizmeti vermektedir. 20 Temmuz 17 Ekim 2023 tarihleri arasında 921 bin yolcuya hizmet vermiştir Ercan Havaalanı. Benzer şekilde 7300 de uçağa hizmet vermiştir. Çok önemli bir yatırım yapılmıştır. Bu yatırımları boşuna yapmıyoruz. Doğrudan uçuşların da başlaması için elimizden ne geliyorsa zaten Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıyoruz. Bunun ayrıca ekonomik olarak da bize çok büyük bir faydası olacağını düşünüyorum. Büyük gövdeli uçakların da Ercan Devlet Havaalanı'na artık inebileceği, kalkabileceğini de düşündüğümüzde turizmde artış olacağını, turizmde artış olmasının yatırımlarda artış olacağını ve dolayısıyla istihdamda da artış olacağını düşünmemiz gerekir. Çok önemli bir yatırımdır bu. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu katkılarından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Ki sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakü uçuşu evet. Çok önemliydi. Evet. Diğer yandan aslında görüşmelere gelmek isterim ve ortaya koyduğunuz bir irade var artık. Federasyon artık görüşmelere konu değil diyoruz. Evet. Hem Türkiye'nin ortaya koyduğu bir irade var, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu bir irade var. İki devletli çözüm modeli. Şimdi iki devletli çözüm modeli devreye girdikten sonra 2021'de en son görüşmeler yapıldı. Gayri resmi görüşmelerdi bunlar. Bunun ardından bir görüşme trafiği beklemeli miyiz? Rum tarafından bir çözüm iradesi görüyor musunuz? Son dönemdeki yaklaşım nedir? Son kısmından sorumuzun başlayayım. Rum tarafında çözüm iradesini biz hiçbir zaman görmedik. Birçok defalar adada bir anlaşmaya yaklaştığımız sırada Rum tarafı her zaman geri adım atmıştı. 2004 anlam planı referandumu da zaten bunun en önemli örneğidir. Benzer şekilde 2008'de başlayıp 2017'de Crans-Montana'da biten 9 yıllık süreç de esas da bunun bir göstergesidir. Rum tarafında iradenin olmamasının yegane sebebi Rum tarafının İstatüko'dan tatmin olmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Sayın Bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs konusunu şöyle tanımlar. Kıbrıs konusu bir statü meselesidir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi maalesef adaletsiz bir şekilde adanın sözde hükümeti olarak tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise hakkıyla bir devlet olarak ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet olma kriterlerinin tümünü karşılıyor. Demokratik bir hükümeti vardır, toprağı vardır, vatandaşları vardır, ayrı parlamentosu vardır. Dolayısıyla tüm devlet olma kriterlerini karşılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tek fark tanınmamış olmasıdır. Şimdi iki devletli çözüm önerimiz de esasında iki tarafın statülerinin eşitlenmesi anlamına gelmektedir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz Cenevre'de yapılan 5+1 Birleşmiş Milletler gayri resmi görüşmelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Nisan 2021 tarihinde 6 maddelik çözüm planını Birleşmiş Milletler'e ve tüm dünyaya duyurmuştur. Çok gerçekçi bir plandır, çok gerçekçi bir öneridir. Ayrıca bu öneri artık federasyon temelinde görüşmelerin de sonunu resmen açıklamış olduğumuzu göstermektedir. Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tanınması sonucunda ancak resmi görüşmelerin başlayabileceğini öngören bir öneridir bu. Bu görüşmeler de Rum tarafıyla olabilecek işbirliği alanlarını araştırmakla ilgili bir görüşme süreci olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önce geçen yıl ayrıca ikinci kez de bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çağrısını şükranlarımla sunmak istiyorum. Bizim için çok önemli bir çağrıdır bu. Artık Kıbrıs'ta geriye dönülemeyeceğinin, iki devletli çözümün dışında başka bir modelin söz konusu olmayacağının da açıkça ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve Maraş hamlesi, Maraş açılımı ile birlikte aslında pek çok gelişmede ivme kazandı ve dünyaya da adeta bir mesaj oldu Maraş'ın açılımı. Bu aşama %3,5'luk kısmın açıldığını biliyoruz. Bunun devamı gelecek mi? Önümüzdeki süreçte Maraş'ı nasıl adımlar bekliyor, hangi adımlar bekliyor ve bu zamana kadar kaç kişi ziyaret etti? Biliyoruz milyonlara varan bir ziyaretçi akını da var.
Şimdi bir iki olguyu tekrarlamakta fayda vardır Maraş'la alakalı olarak. Bir, Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. İki, kendi toprağımız olduğuna göre Kapalı Maraş'taki yetki ve tasarruf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinindir. Bu iki olgunun üzerinden hareket ediyoruz. Maraş'la ilgili olarak iki tane ana caddenin kamuya açıldığını biliyorsunuz. Bunun yanında bir sahilin de kamunun kullanımına halihazırda açılmıştır. Maraş'la ilgili adımlarımız ileriki dönemde de devam edecektir. 2005 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu'nu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği kriterler çerçevesinde kurdu. Ve Kıbrıs Rumlara mülkiyetlerine ilişkin iddialarını bu kurulun, bu Taşınmaz Mal Komisyonu'nun dikkatine getirmelerine olanak sağladık. Benzer bir şey Kıbrıslı Türkler için Güney Kıbrıs'ta yoktur bu arada, onu da söylemek isterim. Ve 3 şare üretiyoruz Rumların iddialarına ilişkin olarak. Tabii bu iddiaların doğru olması da gerekiyor. Maraş'la alakalı olarak çok önemli bir şeyin de altını çizmekte fayda vardır. Kapalı Maraş, 3 tane büyük vakfın da mülkiyet sahibi olduğu bir yerdir. %99'u, %100'ü bu 3 vakfa aittir. Dolayısıyla bunlar da vakıfların da, vakıflar idaresinin de Kapalı Maraş'ta önemli hakkı olduğunu, önemli söz sahibi olduğunu söylemek isterim. Şimdi Türkiye ile yürütülen iki önemli proje de söz konusu. Su projesi tamamlandı, artık netice elde edildi. Adaya artık su gidiyor ve sağlıklı bir şekilde bu projede yürüdü. Şimdi sırada elektrik projesi, Interconnected sistemle ilgili bir proje söz konusu. Bu proje konusunda hangi aşamaya gelindi, ne zaman tamamlanması bekleniyor? Sayın Başbakanımız Ünal Üstel'in çok haklı olarak asrın ikinci büyük projesi olduğunu söylüyor. Birincisi biliyorsunuz su temin projesiydi. Su temin projesi 2015 yılında başladı. Önce evlerimizde, iş yerlerimizde kullandık. Şimdi de tarım arazilerinin sulanmasında kullanıyoruz. Bu da tarımda önemli yatırımları birlikte getirecektir. Interconnected elektrikle ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Dünyada da ada olan ülkeler zorlukları elektrikle temin konusunda zorluklar yaşamaktadır ve ana kıtalara bağlanıyorlar. Benzer bir şeyi de biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıyoruz. Çift yönlü elektrik iletim projesi olacak. 5 yıla yakın bir sürede tamamlanması bekleniyor bunun. Tüm çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Ortak Elektrik Çalışma Grubu tarafından da tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu konuda şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ayrıca sunuyoruz. Tabii böyle bir elektrik interkonnekte projesinin hayata geçmesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeşil enerjiye yatırım da ziyadesiyle artacaktır. Bu da bizim için ayrıca sevindirici bir husustur. Şimdi son sorum size dair olsun. Deneyimli bir diplomatsınız. Türkiye'de de görev yapıyorsunuz. Çok uzun da bir zaman olmadı ama Türkiye'deki yaşantınızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaşantınız arasındaki farkları merak ederim. Burada neyi daha çok sevdiğinizi, kültürel anlamda elbette ki pek çok benzerliklerin olduğunu, dil benzerliği en başta biliyoruz. Türkiye'de yaşamak nasıl? İsmet Korukoğlu Türkiye'deki yaşamı nasıl değerlendiriyor? Harika. Bu benim 5. görevim. Daha önce İslamabad, Tel Aviv, Washington, New York gibi merkezlerde de görev yaptım. Ama her bir Kıbrıslı Türk diplomat için Türkiye'de, ana vatanda, Terk Büyükelçiliğimizin olduğu yerde, devletimizin tek tanıdığı ülkede görev yapmak büyük bir şereftir hepimiz için. Ankara'da en çok kültür sanat faaliyetlerini çok seviyorum. Elimden geldiği kadarıyla, zaman bulduğum kadarıyla bu kültür ve sanat faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Biz de büyükelçilik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür ve sanatının, farklı yiyeceklerinin Ankara'da özellikle tanıtılması için bazı faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Siz yine tabii Kuzey Kıbrıs'ta bulunan biri olarak biliyorsunuz. Ben macununu çok severim mesela. Onu söyleyeceğinizi de tahmin ettim. Evet, biz de çok severiz. Orada John kahvenin yanında muhakkak macun da gelir. Evet. Karpuz macunu, patlıcan macunu, ceviz macunu çok da lezzetlidir. Yani ben eskide hatırlıyorum. Kendi evlerimize misafirler geldiği zaman macunlar için macun çatalı vardı. Macun tabağı vardı vesaire falan. Çok güzel bir esasen misafirperverliğimizin de göstergesiydi o tatlıyı vermek macunun. Tabii burada biliyorsunuz macun yerine reçel diyoruz ama reçelden farklı esas da şey. Macun. Bunun yanında işte şeftali kebabı gibi,
bunun yanında işte mücendira pilavı gibi farklı lezzetleri de Ankara'da tanıtmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ayrıca el işlerimiz de vardır, farklı el işlerimiz de vardır. Lefkara işi, lapta işi vesaire, koza gibi. Onları da burada tanıtmaya çalışıyoruz. Siz zaten onları biliyorsunuz. Fakat Ankara'da da bunların tanıtımına gayret ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'yla hem Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı ambargoları da değerlendirdik. Geniş çerçevede değerlendirme fırsatı bulduk. 1. Kapalımaraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. 2. Kendi toprağımız olduğuna göre Kapalımaraş'taki yetki ve tasarruf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinindir.